Bugün size Kosova'dan sonra Vojvodina'nın da Sırbistan'dan ayrılması ve Balkanlarda yeni bir devlet kurulması ihtimalinin ne kadar gerçekçi olduğundan söz edeceğim. Nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle, Sırbistan'ın kuzeyinde Macaristan, Romanya, Hırvatistan üçgeninde Vojvodina adında özerk bir bölge var. Eski Yugoslavya döneminde tıpkı Kosova gibi özerk bir yapıya sahip olan bu bölge Yugoslavya'dan sonra Sırbistan içinde de bu yapısını korudu. Yugoslavya içindeki bir diğer özerk bölge Kosova 1998-1999 yıllarındaki savaşın ardından önce BM idaresine geçti, akabinde 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan bugün hala Kosova'yı kendi toprağı olarak görmeye devam etse de yüzden fazla devlet Kosova'yı bağımsız bir ülke olarak tanıdı. Ama bugün konumuz Kosova değil. Bugün size Vojvodina'dan, bölgenin demografik yapısından ve tarihinden söz edeceğim. Ayrıca yaklaşık 4 aydır devam eden ve ülkenin dört bir yanına dağılan hükümet karşıtı gösterilerin Vojvodina iddiaları ile bağlantısından bahsedeceğim. Hazırsanız 10-10 başlıyor. Resmi adı Vojvodina Özerk Bölgesi anlamına gelen Autonomna Pokrajina Vojvodina. Coğrafi olarak Sırbistan'ın kuzeyinde yer alıyor. Macaristan, Hırvatistan, Romanya ve hatta az da olsa Bosna Hersek'le de komşu. İdari merkezi ve aynı zamanda en büyük şehri Novi Sad. Sırbistan'ın bir parçası ama özerk bir yönetimi var. Kendi meclisi ve hükümeti bulunuyor. Sırbistan'ın eski meclis başkanlarından Maja Gojković şu anda Vojvodina Özerk Bölgesi hükümetinin başkanı. Ayrıca eğitim, tarım, sağlık, turizm, kültür gibi alanlarda hükümet üyeleri de bulunuyor. Sırpçanın yanı sıra Macarca, Hırvatça, Slovakça, Rusince ve Rumence de resmi statüye sahip dilleri. Aslında son dönemdeki açıklamalara kadar bağımsızlık istediklerine dair yüksek sesli bir talepleri olmadı. Ancak zaman zaman 1980'lerde sahip oldukları genişletilmiş özerklik haklarının iadesini istedikleri dönemler oldu. Çok kültürlü ve çok milletli yapısı ile dikkat çekiyor. 2 milyona yakın bir nüfusa sahip. Bunların %60'dan fazlası Sırp. Ama ciddi bir Macar topluluğu da burada yaşıyor. Macarlar ve Sırplar dışında Slovak, Hırvat, Rumen ve Romanlar da var bölgede. Sırbistan'ın ekonomik anlamda en gelişmiş bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Eski Yugoslavya döneminde Kosova ile beraber ülkedeki iki özerk bölgeden biriydi. Kosova 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan ederek Sırbistan'dan ayrılmıştı. Vojvodina bölgesinin demografik yapısına ve tarihine bakmadan önce son dönemde Sırbistan'daki birçok üst düzey ismin neden Vojvodina'nın bağımsızlık ihtimalinden söz ettiğine bir bakalım. Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde geçen Kasım ayında tren garında beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, bu facianın ardından sivil toplum kuruluşları hükümet karşıtı protestolar başlatmıştı. Bu protestolar Sırbistan'ın dört bir yanına yayılırken hükümette istifalar olmasına rağmen büyüyerek devam ediyor. Hem hükümet hem de Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić tüm talepleri yerine getirdiklerini söyleseler bile üniversite öğrencilerinin öncülüğündeki gösteriler sürüyor. Eylemler nedeniyle üniversitelerde hala dersler başlamadı. Meclis Başkanı Ana Brnabić Ocak ayında yaptığı açıklamada protestocuların asıl hedefinin önce Vučić'i devirmek, akabinde ise Vojvodina bölgesini Sırbistan'dan ayırmak olduğunu iddia etti. Daha önce protestolar nedeniyle istifa eden Başbakan Miloš Vučević de hiç kimsenin Vojvodina'yı Sırbistan'dan ayıramayacağını belirterek Sırbistan'ın toprak bütünlüğünün ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğini söyledi. Vučić'e yakın Sırp medyası, göstericilerin lideri olduğunu öne sürdüğü Goran Ješić, Vojvodina'nın Sırbistan'dan ayrılması gerektiği fikrini ortaya attığını savundu. Boban Bogdanović isimli bir başka muhalif isim de Vojvodina'nın bağımsız bir AB ve NATO üyesi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Vučić de gösteriler ile Sırbistan'da kaos ortamı yaratıp Vojvodina'nın mevcut statüsünün değiştirilmek istendiğini öne sürdü. Tarih boyunca Vojvodina bölgesinde Romalılar, Hunlar, Bizanslılar, Avarlar, Bulgarlar, Makedonlar, Osmanlılar ve Avusturya Macaristan gibi önemli devletler hüküm sürdü. 1918 yılından itibaren önce Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı'nın, akabinde Yugoslavya Krallığı'nın ve daha sonra Sosyalist Yugoslavya'nın bir parçası oldu. Tarih boyunca adı Vojvodina ya da Voyvodalık olarak da anıldı. Çok fazla detaya girmemekle beraber 1526 Mohaç Muharebesi'nin ardından söz konusu bu bölgenin büyük oranda
oranda Osmanlı hakimiyetine girdiğini söyleyelim. Osmanlı döneminde bölgedeki Macar ve Katolik inancına mensup Slav halkların bu bölgeden göç ettiği ve bölgeye büyük oranda Ortodoks Sırpların yerleştirildiği ifade ediliyor. Sırplar daha çok köylerde yaşarken şehirlerde ise çok milletli bir yapı olduğu tarihi kaynaklarda belirtiliyor. 16. yüzyılda bugün Vojvodina içindeki Sremska Mitrovica şehrinin önemli bir Müslüman şehri olduğu ve içinde 17 cami bulunduğu belirtiliyor. Bugün tek bir tane dahi cami kalmadığının altını çizelim. Bugünkü Vojvodina'nın bir kısmı Temeşver Paşalığına, bir kısmı ise Sirem Sancağı'na bağlıydı. Bölgenin 19. yüzyıl sonlarında Avusturya Macaristan himayesine geçmesinin ardından tüm Müslüman nüfusun buradan göç ettiği biliniyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun 1918 yılında yıkılmasından sonra Vojvodina Halkları Ulusal Meclisi bölgenin daha sonra adı Yugoslavya Krallığı olarak değiştirilecek olan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı'na bağlanmasına karar verdi. Bölge 1941 yılında Mihver devletleri tarafından işgal edildi. İşgalciler 2. Dünya Savaşı sırasında bölgede ciddi katliamlar gerçekleştirdi. Vojvodina 1944 yılında işgalden kurtarıldı. 1945 yılında ise Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti içinde cumhuriyetlerden biri olan Sırbistan'ın içerisinde özerk bir yapıya kavuştu. Bugün sahip olduğu sınırlar da idari merkezi olan Novi Sad da o dönemde belirlendi. İlk başlarda sınırlı özerklik yetkilerine sahip olsa da 1974 yılında bölgeye neredeyse parçası olduğu Sırbistan ile eşit yetkiler verildi. Yugoslav lider Tito'nun ölümü ve aşırı Sırp milliyetçisi Slobodan Milošević'in iktidara gelmesiyle 1990 yılında Vojvodina bu geniş yetkilerini kaybetti ve Sırbistan içerisinde kısıtlı hakları bulunan özerk statüsüne geri döndü. Milošević rejiminin 2001 yılında devrilmesinin ardından Vojvodina özerk bölgesine bir kısım haklar daha verildi. 2009 yılında ise 1974 yılında bölgeye verilen geniş yetkilerin bazılarında aralarında bulunduğu yeni yetkiler de bölgeye iade edildi. Ama bölge hiçbir zaman 1980'lerde sahip olduğu geniş haklara bir daha sahip olamadı. Vojvodina bölgesinin günümüzdeki yetkilerine geçmeden önce 2013 yılında Sırbistan Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu bölgenin tüzüğü hakkında aldığı bir karardan söz etmekte fayda var. Mahkeme 2013 yılındaki kararında Vojvodina'nın yetkilerini belirleyen tüzüğün bazı maddelerinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bunların değiştirilmesi için 6 ay süre tanımıştı. Tüzükteki sıkıntılı maddelerden biri tüzüğün Vojvodina'nın kurucu akdi olduğu ve bölgenin çıkarına gördüğü her şeyi yapma yetkisinin yine özerk bölgenin seçilmiş idarecilerine ait olduğu ifadesiydi. 2014 yılında Vojvodina Meclisi tarafından onaylanan yeni tüzüğe göre Vojvodina özerk bölgesi Sırbistan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildi. Tüzükte bölgenin topraklarının kanunla belirlenmiş yerel yönetim birimlerinin topraklarından oluştuğu ve anayasaya uygun olduğu takdirde değiştirilebileceği de ifade edildi. Özerk bölgenin kendine ait bir bayrağı ve arması da var. Novi Sad başkent değil ancak idari merkez olarak nitelendiriliyor. Hükümet özerk bölgenin icra organı, meclis ise en yetkili makamı. 120 üyesi bulunan mecliste alınan kararlar hükümet tarafından uygulanıyor. Meclis yetkisi dahilindeki her konu ile ilgili referandum yapmak hakkına da sahip. Referandum için en az 30.000 imza toplanması gerekiyor. Referandum talebi için yeterli sayıya ulaşıldığında ise meclis referandum kararı almak zorunda. Ülkede hükümet karşıtı protestoların sürdüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in Vojvodina Platformu adını verdiği bir oluşumdan bahsetmesi dikkat çekmişti. Her ne kadar protestoların başlangıç noktası Vojvodina'nın merkezi Novi Sad olsa da o ana kadar hiç kimse herhangi bir ayrılık senaryosundan söz etmemişti. Vučić önce Ocak, akabinde Şubat ayında yaptığı benzer açıklamalarda protestolara katılan üniversite öğrencilerinin kullanıldığını ve nihai amacın Vojvodina'nın mümkün olan en geniş özerk bölge haklarına sahip olması olduğunu savundu. Vučić, Vojvodina Platformu adında bir oluşum kurulacağından söz ederken bunların amacının Vojvodina Cumhuriyeti kurmak, Vojvodina dilinde konuşmak ve Sırbistan'dan ayrılmak düşüncesi olduğunu savundu. Vučić, Vojvodina Sırbistan'dır. Sonsuza dek. Ülkemizi mahvetmek isteyenlere karşı asla pes etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Öğrenci protestolarının ardından istifa etmek zorunda kalan Başbakan Miloš Vučević de Şubat ayı başında yaptığı açıklamada muhaliflerin Vojvodina'yı Sırbistan'dan ayırmak istediğini ve protestoları da kendi planları için kullandıklarını öne sürdü. Uzun lafın kısası, binlerce insanın katıldığı gösterilerde hiç kimse Vojvodina'nın bağımsızlığı ile ilgili neredeyse tek bir pankart bile açmazken iktidar kanadının göstericileri ayrılıkçılar olarak etiketlemesi dikkat çekti.
2006 Anayasası Vojvodina'nın Sırbistan içindeki özerk statüsünü korusa da daha önce de değindiğim gibi eski geniş yetkilerini geri vermedi. Vojvodinalı siyasiler zaman zaman kendilerine eski Yugoslavya döneminde verilmiş geniş yetkilerin iade edilmesini talep etse de bağımsızlık söylemi çok fazla dillendirilmedi. Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabić, muhalif göstericilerin özerklik yetkilerinin iadesini değil, Vojvodina'nın bağımsız olmasını talep ettiğini ileri sürse de muhalefet kanadının bazı temsilcileri bu iddianın asılsız olduğunu söyledi. Ancak Ocak ayında Sırp basında çıkan haberlerde Novi Sad şehrinin bazı bölgelerinde duvarlara Vojvodina Cumhuriyeti yazıldığı ifade edildi. Hatta haberde Novi Sad'daki Varadin Köprüsü'ne asılan Vojvodina Cumhuriyeti pankartının belediye çalışanları tarafından asıldığı da öne sürüldü. Ancak muhalefetteki Vojvodina Sosyal Demokratlar Birliği bu iddiaları kabul etmedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Vučić'e yakın medyanın Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin adamı olmakla itham ettiği muhalif siyasetçi Boban Bogdanović X hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük tepki çekti. Bogdanović, Vojvodina bayraklı paylaşımında bugün Vojvodina'nın Avrupa'daki bağımsız devletler ailesine katılması yolunda tarihi bir gün ifadelerini kullandı. Bogdanović ayrıca Başbakan Vučević'in sözlerine cevaben Vojvodina'nın bağımsız bir AB ve NATO üyesi olacağını da kaydetti. Ancak şu da bir gerçek. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Vojvodina'da bağımsızlık isteyenlerin oranı sadece %5 iken aslında çoğunluk 1980'lerde sahip oldukları genişletilmiş özerkliği talep ediyor. Eski Yugoslavya içinde Kosova ile Vojvodina özerk bölgeleri arasında aslında çok büyük farklılıklar yoktu. Hem Kosova hem de Vojvodina 1945 itibariyle Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti içinde Sırbistan'a bağlı iki özerk bölge oldu. 1974 Anayasası ile her iki bölgenin de özerklik yetkileri genişletildi ve aslında onları fiilen Yugoslavya içindeki 6 cumhuriyete yakın bir statüye konumlandırdı. 1974 Anayasası ile her iki özerk bölgede federal düzeyde temsil hakkına kavuştu. Yani artık doğrudan Yugoslavya'nın kolektif devlet başkanlığına üye gönderebiliyorlardı. Kendi meclisleri ve hükümetleri eğitim, ekonomi, kültür, iç güvenlik gibi konularda büyük yetkileri vardı. Ancak o zaman da Kosova'nın statüsü Vojvodina'ya kıyasla daha hassas ve tartışmalıydı. Zira Kosova'da hem büyük bir Arnavut nüfus yaşıyordu hem de burası Sırpların tarihi ve kültürü açısından son derece önemli bir yerdi. Milošević 1989 yılında hem Kosova'nın hem de Vojvodina'nın genişletilmiş özerklik yetkilerini kaldırarak merkezi yönetimin kontrolünü arttırdı. Vojvodina, Sırbistan içinde nispeten daha sakin bir şekilde varlığını sürdürmeye devam etti. Kosova ise 1990'larda Yugoslavya dağılmaya başlayınca bağımsızlık mücadelesi için Kosova Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. 1998-1999 yıllarındaki savaşın ardından Kosova önce BM iradesine girdi, akabinde 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Kosova bugün 100'ün üzerinde devlet tarafından bağımsız bir ülke olarak tanınsa da Sırbistan burayı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor. Vojvodina'nın demografik yapısına bakıldığında ise nüfusunun %60'tan fazlası Sırp. Dolayısıyla burada Kosova senaryosuna benzer bir ayrılıkçı harekete kalkışılacağını düşünmek yanlış olur. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić bir süredir Vojvodina bölgesindeki köyleri, kasabaları ve şehirleri gezerek burada halkla bir araya geliyor. Hatta Sırbistan'ın 15 Şubat'taki devlet gününde sadece Sırbistan'dan değil, Bosna Hersek'ten de Sırpların katılımıyla dev bir karşı miting bile düzenledi. Vučić, Sremska Mitrovica'daki bu mitingde Vojvodina bildirisi adını verdiği bildiriyi de halkın oylarıyla kabul ettirdi. Sık sık Vojvodina Sırbistan'dır ifadelerini kullanan Sırp lider, yaşadığı sürece Sırbistan'ın yok edilmesine izin vermeyeceğini söyledi. Vučić tüm gücüyle Sırbistan için, Kosova ve Metohija için, Vojvodina için mücadele edeceğini vurgulayarak Vojvodina Sırbistan'dır dedi. Tüm bu söylediklerinin aslında Vojvodina bildirisi olduğunu kaydeden Vučić, tarihsel bağlamda Vojvodina'nın Sırbistan, Sırbistan'ın da Vojvodina olduğu sonucuna varmak adına alkışlarla katılımcıların bu bildiriyi kabul etmesini istedi. Vučić, bundan sonra yılmayan ve sarsılmayan bir adam göreceklerini de sözlerine ekledi. Vučić'in Sremska Mitrovica'da deyim yerindeyse gövde gösterisi yaptığı sırada muhalif göstericiler de Kragujevac şehrinde 15 kurban anısına 15 saat sürecek bir miting düzenledi. Dayanışma isimli platformun kurucusu olan Goran Ješić, Vučić'in Vojvodina bildirisiyle Kosova meselesine bir alternatif ortaya attığını, zira son 10 yılda hükümete dair ne zaman bir sorun ortaya çıksa Kosova meselesi üzerinden milliyetçi söylemlerin de beraberinde geldiğini savundu. Sırbistan için Kosova'nın artık var olmadığını, Vučić iktidarının da artık Kosova halkı ve oradaki Sırp kurumlarıyla ilgilenmediğini söyleyen Ješić, Vučić'in her radikal gibi kendisine şimdi yeni bir düşman aradığını ileri sürdü.
Her ne kadar son günlerde çok fazla gündeme gelmiş olsa da Vojvodina'nın Balkanlarda yeni bir ülke olması son derece düşük bir ihtimal. Zaten bölge halkı nezdinde böyle bir talep de yok denecek kadar az. Bir de Balkanlarda toprak değişimi ya da yeni ülkeler ortaya çıkması son derece tehlikeli bir durum. Zira Bosna Hersek içinde özel bir yapıya sahip Sırp Cumhuriyeti entesi, Sırbistan içinde Arnavutların yoğun yaşadığı Preševo Vadisi ile Boşnakların yoğun yaşadığı Sancak bölgesi, Sırpların yoğun olduğu Kosova'nın kuzeyi gibi deyim yerinde ise fitilin ateşlenmesini bekleyen bölgeler var. Siyasi analistler her ne kadar yeni Trump döneminde sadece Balkanların değil tüm dünyanın sınır değişimlerine gebe olduğunu savunsalar da nacizane fikrim Vojvodina'da böyle bir durumun söz konusu olmayacağı yönünde. Burada Vojvodina için en olumlu senaryo AB'ye üyelik süreci kapsamında merkezi yönetimin mevcut özellik yetkilerini kısmen de olsa genişletmesi olacaktır. Orta vadeli senaryo ise Vojvodina 1974 Anayasası ile sahip olduğu genişletilmiş özelliğe benzer bir statü kazanabilir ve bu kapsamda kendi ekonomi politikasını belirleme, vergi toplama ve dış temsilcilikler açma haklarına sahip olabilir. AB'nin de bunu teşvik etmesiyle böyle bir hamle Sırbistan'ın üyelik sürecini hızlandırabilir. Üçüncü ve en düşük olasılığı bulunan senaryo ise tam bağımsız yeni bir ülke kurulması. Vojvodina referandum ile Sırbistan'dan ayrılmayı talep edebilir ama en son kamuoyu yoklamalarına göre bu oran sadece %5. Ayrıca bu senaryo bölgede domino etkisi de yapabileceği için son derece tehlikeli bir senaryo olarak değerlendirilebiliyor. Günümüz koşullarında bu neredeyse imkansıza yakın. Bizi takip etmeyi ve içeriğimizi beğenmeyi unutmayın. Ayrıca siz de yorum yaparak yeni konu fikirleri de verebilirsiniz. Balkanlara dair yeni içeriklerde görüşmek üzere. Bugün size Kosova'dan sonra Vojvodina'nın da Sırbistan'dan ayrılması ve Balkanlarda yeni bir devlet kurulması ihtimalinin ne kadar gerçekçi olduğundan söz edeceğim.